Ben Eren, İstanbul'da doğdum. Lisede Adnan Menderes'teydim. Ondan sonra Almanya'ya geldim. Şu an informatik okuyorum. Türkiye'de bilgisayar mühendisliği olarak geçiyor. İnsanın konuştuğu her dil ayrı bir kişilik. Tüm öğrenciler burada genelde borçsuz eğitim hayatlarını tamamlayabiliyorlar. Başınıza ne gelirse gelsin, pes etmeyin. Tabii ki de ülkeme hizmet etmek isterim. Geleceğin güzel Türkiye'sinde daha güzel işler yapabilirim. Özgür olduktan sonra her şey güzel. Almanya Düsseldorf'tan herkese merhaba. Bugün göç hikayelerinde farklı bir profille beraberiz. Kendisi çocukluğundan gençliğine geçerken yurt dışına çıkmış olan ve burada yerel gazetelere çıkacak kadar eğitiminde başarı göstermiş olan Ahmet Eren'le beraberiz. Ahmet Eren merhaba. Merhaba. Almanya'yı konuşacağız ama ondan önce buraya kadar olan yolculuğunu bir dinlemek istiyorum senden. Okay. Yani Eren kimdir? Nerede doğdu? Çocukluğu nasıl geçti? Anne babası ne iş yapar? Kısa seni bir tanıyalım. Ben Eren, 20 yaşındayım. İstanbul Güngören'de doğdum 2002 senesinde. Bahçeli Evler'de geçirdim çocukluğumu. Babam muhasebeci, annem anaokulu öğretmeni. Çocukluğum birazcık olağan dışı, birazcık hızlı geçmiş. 1,5 yaşında konuşmaya başlamışım. Küçükken annemin bana okuduğu çocuk kitaplarını ezberlermişim vesaire. İlkokulumu çok hatırlamıyorum ne yazık ki. Ortaokulda işte güzel anılarım var, güzel arkadaşlıklar edindim. Ondan sonrasında da İstanbul'da Adnan Menderes Anadolu Lisesi'ndeydim. 9. ve 10. sınıfta. Ondan sonra Almanya'ya geldim. 16 yaşındaydım aşağı yukarı. Almanya'ya geldiğinde 16 yaşındaydın. Dolayısıyla 16 yaşındaki artık bir delikanlı diyelim. Delikanlının gözünden Almanya'daki o ilk izlenimlerin nasıldı onu merak ediyorum. Şöyle oldu, ben İstanbul'da yaşadım Türkiye'deki hayatım boyunca. O yüzden İstanbul birazcık karmaşık, çok orada hızlı bir hayat var. Burası birazcık daha yavaş, birazcık daha böyle temellerin üstüne giderek birazcık daha düzenli gibi geldi. Hem etraftan, işte buradaki akrabalardan gördüğüm hem de insanların hayatlarından gördüğüm kadarıyla. Ve ben de daha sonrasında okula vesaire başladığımda onu hissettim. Birazcık daha düzenli, birazcık daha rutinlere oturmuş bir hayat gibi geldi buradaki hayat. Peki bir yabancı olarak buraya geldiğin anda bir yabancı psikolojisiyle farklı şeyler yaşadın mı? Bir garipseme hissettin mi yani? Geldim buraya, ben bir yabancıyım, dil bilmiyorum. Acaba yeni bir dünya, neyle karşılaşacağım? Bu tip endişeler yaşadın mı? Çok yaşamadım. Onun sebebi de şu, ben buraya gelmeden önce de zaten hep düşünüyordum. Türkiye'de bitirmiş olsaydım da liseyi, hani yurt dışına açılmayı, yurt dışında okumayı ya Avrupa'da veyahut Amerika'da o şekilde planlarım, düşüncelerim vardı. O yüzden buraya gelmeden önce de kendimi hazırladım o tarz bir şeye. Hani bunu bilerek geldim. O yüzden buraya geldiğim vakitte bunu hiç garipsemedim. Peki buraya geldiğinde en çok zorlandığın şey ne oldu? Buraya geldiğimde en çok zorlandığım şey, yani birazcık dille bağlantılı tabii ki. Tam olarak istediğim şeyi yapamadım en başta. Dili bilmediğim için mesela okula, yani sonuç olarak Türkiye'de devam etmiş olsaydım 18'imde üniversiteye geçecektim. Burada tam olarak o şekilde olmadı. 1-2 sene kaybettim. Nasıl oldu burada okula geldiğiniz vakit? Dil bilmeden nasıl bir eğitim süreci başladı senin için? Almanya'da 16 yaş ve üzeri eğer dil bilmiyorsa genelde meslek lisesine gönderiliyor ilk önce. Dili öğrenilsin, ondan sonra işte meslek yapılacaksa veya üniversiteye gelecekse ona göre farklı yollara gidilebiliyor. Ama öncelikle meslek lisesinde, entegrasyon sınıfında dil öğreniyor buraya gelen öğrenciler. Ben o zamanlar tıp istiyordum. Hedefim tıptı, Türkiye'de de hedefim tıptı. Buraya ilk geldiğimde de öyleydi. O konuda çok zorlandım. Bir sene boyunca meslek lisesinde olmak, sürekli Almanca görüyordum dili öğrenmek için. Ama bir yandan metal derslerim de vardı. İstediğim hedefe doğru gidiyormuşum gibi gelmiyordu. O yüzden birazcık ekstra çaba sarf ettim ki o yoldan ayrılayım, ondan sonra istediğim yere doğru gidebileyim diye. Peki üniversite hayatı nasıl başladı? Şu an hangi bölüm okuyoruz? Şu an informatik okuyorum. Yazılım mühendisliği, galiba Türkiye'de bilgisayar mühendisliği olarak geçiyor. Şimdi ben bir şey fark ettim. Özellikle Almanya'da çok yaygın. İnsanlar bir yıl kursa gidiyorlar ve yazılım öğreniyorlar. Şimdi sen 4 sene belki bunu okuyacaksın. Yani senin okuduğun o mühendislikle bu yazılım kurslarında verilen eğitimin arasındaki fark ne?
o kurslar daha çok pratik üzerine gidiyor. Mesela benim gördüğüm ve duyduğum kadarıyla iki tip kurs var. Bir tester olarak hani halihazırda geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan yazılımı test etmek üzerine kurs yapabiliyor insanlar. Veyahut web sitesi tasarımı ve geliştirmesi üzerine. Üniversite diplomasının o kurslara olan avantajı şu: daha temel ve daha teorik görüyoruz her şeyi. Yani sadece pratikte nasıl yazılım geliştiriliyor veya nasıl yazılım test ediliyor gibi değil de yani daha çok bilgisayar nasıl çalışıyor, genel olarak bu sistem nasıl işliyor ve biz onun üzerine neler koyarak nasıl geliştirme yapabiliriz. O temeller üzerine inşa ede gidiyoruz. Ve mezun olduktan sonra sadece tester veya sadece web sitesi alanında değil, yazılıma dair bütün alanlarda, ki şu an yazılımı benimsemeyen bir endüstri yok. O bakımdan yani bütün alanlara erişimi oluyor mezun olanların. Yani 4 sene boşuna okumuyorsun. Aynen, bir de burada 3 sene. 3 sene. Evet. Ama 3 senede başaran yok. 3 sene birazcık her şey yolunda giderse 3 sene, ortalama yine 4 senede bitiriyormuş insanlar. Türkiye'de şu an gençlerin birçoğu yurt dışında, özellikle Almanya gibi ülkelerde üniversite okumak istiyorlar. Belki Türkiye'de bir gelecek görmediklerinden dolayı. Dolayısıyla bu yurt dışında okumak isteyen arkadaşlara ne söylemek istersin? Burada çevremde yine Türkiye'den gelmiş veya başka ülkelerden gelmiş yabancı öğrenci, üniversitelerde okuyan öğrenciler var, tanıdıklarım. Ve çoğunun ana problemi, en büyük problemi dil. Buraya gelip dil kursunda dil öğrenip çok fazla Almanlarla veyahut ana dili Almanca olan insanlarla iletişim olmadıkları için o konuda birazcık zorlanıyorlar. En büyük tavsiyem hangi ülkeye gidip hangi ülkede okumak istiyorlarsa o ülkenin diliyle daha önce Türkiye'de haşır neşir olmaları, hani nereden o dili duyabilirlerse YouTube videoları olur veya dizi olur, filmler olur, o yerlerden o dili duymaları, ana dili o dil olan insanlardan duymaları çok önemli. Ve buraya geldikten sonra da veya hangi ülkede okumak istiyorlarsa oraya gittikten sonra da utangaç olmayacaklar. Yani insanlarla dilleri kötü olmuş olsa bile konuşmak zorundalar bir bakıma. Çünkü eğer insan, okey ben dilim çok iyi olana kadar, çok iyi konuşana kadar bekleyeceğim, o zamana kadar insanlarla minimal kontakt kuracağım derse o hiçbir zaman o seviyeye ulaşmıyor. İnsan konuşarak öğreniyor, konuşarak dilini geliştiriyor. O yüzden utangaç olmanın insanın kendine zararı var sadece. Vor 2 Tagen war es, glaube ich, da hatten wir schon eine große Ehrung, und zwar vom Rheinkreis Neuss. Den Ehrenhat unter 7 Bewerbern war einer von 2, die das Migrantenstipendium des Rheinkreis Neuss erhalten haben. Bir burs kazanmışsın. Bu burs nedir? Bundan bir kısaca bahseder misin? Sonradan Almanya'ya gelip de eğitimde başarı göstermiş olan yabancı öğrencilere verilen bir burs. Benim okula gittiğim Neuss şehrinin belediyesinin verdiği bir burs. Bu sene 7 kişi başvurmuştu. Arasından 2 kişi seçildi. Ben ve benim gibi 4 senedir burada olan Rusya'dan gelen bir tane çocuk. Burada Türkiye'ye göre birazcık tam tersi notlandırma. 1 en iyi not. O yüzden 1,0 en iyi not ortalaması. Mesela benim not ortalamam 1,4'tü. Benimle beraber yine bursu alan diğer çocuğun notu da 1,2 idi. O tarz öğrencilere veriliyor. İyi para veriyorlar mı? Evet, iyi para veriyorlar. Sadece bu benim aldığım burs değil, devletin genel olarak çoğu öğrenciye verdiği yine burs gibi bir finansal yardım var. Onunla beraber verilen paranın kapatmadığı çok bir şey yok. Tüm öğrenciler burada genelde borçsuz eğitim hayatlarını tamamlayabiliyorlar. Üniversitede zaten ücretsiz burada. Sadece sömestr başına bilet parası gibi bir şey veriliyor. 300 euro civarı. O kadar. Onun dışında öğrencileri böyle çok finansal olarak zorlayacak bir borç harç yok. Kendimden de biliyorum onu. Bir insan bir şeyden korkuyorsa, bir şey yapmaktan korkuyorsa, o yani ve pes ediyorsa, o şeyi yapıp deneyip de başarısız olmaktan daha kötü. Çünkü insan bir başarısız olur, 2 başarısız olur. İlla bir zaman başarır. O yüzden pes etmeyin lazım. Peki bu kadar başarılısın. Tıp okumak istediğini söyledin. Neden informatikayı seçtin? Tıptan informatiğe geçmemin tabii ki birkaç sebebi var. Bir, informatik hem birazcık uğraştıktan sonra ilgimi çekti.
Ve o alanda da 2 senedir kendim de bir şeyler yapıyorum, çalışıp öğrenmeye çalışıyorum. Bir diğer sebep de okul süresince 2 kez staj yaptım. 2'şer haftalık, 2 farklı hastanede. Hemşire yardımcısı olarak staj yaptım. Hastalarla birazcık haşır neşir oldum. Doktorlarla haşır neşir oldum. Bir kez ameliyata girdim. İzledim bir kalp ameliyatını 1-2 saat boyunca. Yani ilgi çekiciydi. Ama oradaki yaşamı görünce hem hastane yaşamını genel olarak hem de doktorların yaşamını ve işte onlarla konuşunca o alanda çok da fazla çalışmak istemediğimi, hani ilgimin olduğunu biliyorum. Hala daha ilgim var ama o alanda bir ömür boyunca çalışmak istemediğimi fark ettim. O yüzden informatiğe geçtim. Kardeşin de var mı? Evet, 15 yaşındayım karşımda. Onun adaptasyon süreci nasıl? O işte tam az önce bahsettiğim birazcık utangaç, biraz içine kapalı. O yüzden onun adaptasyon süreci benimkinden birazcık daha zor oldu. O şu an burada Realschule dediğimiz bir okulda 8. sınıfta. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Almanca dersinde ve hani dil olarak genel. Genç yaşta, çünkü çocuk demeyelim, 16 yaşta genç bir yaş oluyor. Genç yaşta göç etmiş olmak, dolayısıyla böyle bir göç senin hayatında sana neyi kazandırdı, sana ne öğretti? Yeni bir perspektif kazandırdı. Yeni bir kişilik diyebilirim. Çünkü insanın konuştuğu her dil ayrı bir kişilik aslında. O şekilde görüyor çoğu insan bunu. Mesela ben bu ülkeye gelmemiş olsaydım, Türkiye'de lisede de Almanca gördüm ama büyük ihtimalle Almancayı bu seviyede konuşamayacaktım asla ve o yeni kişiliği kazanamayacaktım bir bakıma. Hem burada başka insanların kültürleriyle karşılaşıyorum, başka bir kültürün içerisinde yaşıyorum. Sürekli etrafımda o var. Hem de başka bir dille yaşıyorum günlük hayatımda. O herkese kazandıracağı gibi bana da yeni bir perspektif kazandırdı. Üniversite ortamında bir Alman öğrenciyle kendini mukayese ettiğin vakit, yani avantaj veya dezavantaj noktasında ondan farklı gördüğün noktaların var mı? Çok yok. Bunun sebebi de liseyi burada okumuş olmam. Hani bir Almanın üniversite ortamında yabancı bir öğrenciye genel olarak objektif bakıldığında avantajı şu olabilir. Buranın eğitim sistemine alışkın. Çünkü çocukluktan beri burada ve buranın eğitim sistemiyle büyümüş. O şekilde eğitim görmüş. Bu olabilir bir avantaj. Ama ben liseyi burada okuduğum için tabii ki de en başta ben de birazcık zorlandım. O birazcık benim için dezavantajlı. Buranın eğitim sistemi Türkiye ile alakası yok. Cidden bambaşka. Almancayı süper öğrendin mi? Süper, yani sayılır. Rüyalarında Almanca görüyor musun? Evet, Almanca gördüğüm rüya oldu. Burada çoğu kimsenin ayrımcılık gördüğüyle alakalı bir anısı var. Senin de böyle bir anın var mı? Şaşırtıcı bir şekilde yok. Sadece bir kez, yani o da birazcık zorlarsam çıkıyor. Dar bir sokakta bisiklet sürerken önümde böyle 80-90 yaşında yaşlı bir tane adam vardı. Bisikletin zilini çalmıştım. O da böyle kenara geçip tıp tıp bakmıştı bana ben geçerken. O yani, ama o hani ayrımcılık diyemem ona. O sırf yabancı olduğum için diye adam rahatsız da olmuş olabilirdi. Peki Eren, dünyada bütün insanlara sesini duyuracağın bir platform olsaydı, oradan insanlara ne söylemek isterdin? Okey, birazcık zor bir soru. Üstüne çok düşünmemiştim aslında. Yani büyük ihtimalle pes etmeyin derdim. Başınıza ne gelirse gelsin, isteğiniz, arzunuz ne olursa olsun herhangi bir konuda pes etmeyin. Kendimden de biliyorum onu. Bir insan bir şeyden korkuyorsa, bir şey yapmaktan korkuyorsa, o yani ve pes ediyorsa, o şeyi yapıp deneyip de başarısız olmaktan daha kötü. Çünkü insan bir başarısız olur, 2 başarısız olur. İlla bir zaman başarır. O yüzden pes etmeyin derdim. Eren, Türkiye'de özlediğin bir şey var mı? En çok ne özlüyorsun? Ya garip bir şekilde Türkiye'yi çok özlemiyorum ben. Buradaki hayata alıştım. O yüzden çok aklıma gelen bir şey yok Türkiye'de. Hiç mi bir şey özlemiyorsun yani? Ya, akrabalarım var orada, ailem, babaannem, dedem vesaire. Onları özlüyorum tabii ki de. Ama yani Türkiye'ye bağlı bir şey değil sonuç olarak. O zaman kendini burada Almanyalı hissediyor musun? Evet, Almanyalı hissediyorum diyebilirim. Almanca en çok hoşuna giden kelime ne? Veya da en çok hoşuna gitmeyen kelime? Böyle spesifik bir kelime yok ama genel olarak arka arkaya çok fazla R söylemem gereken kelimeleri sevmiyorum. Çünkü Almanlar, mesela bugün duyduğum bir kelime var.
karoseri diye. Bu arabaların dış tipine deniyor. Mesela işte SUV'ler veya ne bileyim, hatchback mesela onların o tipine karoseri deniyor. Almanlar R'leri bizim gibi R şeklinde söyleyemedikleri için böyle birazcık boğazdan söylemek gerekiyor. Çok hoşuma gitmiyor onu söylemek. O yüzden o tarz kelimeleri seviyorum. Üniversitede arkadaş ortamın nasıl? Ne tür şeyler yapıyorsunuz? Mesela beraber yaptığınız faaliyetler falan var mı? Üniversitede şu an 4 kişilik bir arkadaş ortamımız var. Genelde derslerimiz ortak. Hatta 2 tanesiyle tamamen aynı derslerdeyim, aynı çalışma gruplarındayım. Genelde derslere gideriz beraber, oturup o haftanın ödevlerini beraber yaparız. Ödevler ve konular üzerine konuşuruz. Onun dışında da spora, fitness'a gidiyoruz hepimiz. O alışkanlığımız var. Beraber spora gitmeyi seviyoruz haftada 2-3 kez. Bir tanesi Pakistanlı ama burada doğma büyüme. Bir tanesi de Alman. Bir tanesi Türk. O da benim gibi 4 senelik arkadaşım. Türkiye'den senin gibi gelmiş olan diğer arkadaşlarınızla da böyle bir etkileşiminiz, beraberiniz oluyor mu? Tabii ki. Sonuç olarak benzer deneyimler yaşamışız. Benzer yollardan geçmişiz. O yüzden bir sürü ortak noktamız var. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Almanya'ya geldin. Almanya'da yeni bir dil öğrendin, yeni bir kişilik kazandın senin ifadenle söylüyorum. Burada başarılı bir eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönmek ister misin? Yani şu an o şekilde bir planım yok. Ama tabii ki de ileride fikrim değişebilir. Şu anki hedefim mezun olduktan sonra kariyerime burada başlamak, kariyerimi burada geliştirmek. Tabii ki burada kazanacağım deneyim, buradaki kazanımlarım ileride geleceğin daha güzel Türkiye'sinde daha çok işe yarayacaktır. O fikirdeyim. Yani tabii ki de 16 sene boyunca yaşadığım, orada doğup büyüdüğüm ülkeye hizmet etmek isterim. Sonuç olarak orası yani benim vatanım. Eren, Z kuşağı olarak dünyanın geleceğiyle ilgili en büyük beklentin ne? En büyük beklentim tüm insanlığın ve tüm coğrafyaların özgürlüklerine kavuşmaları, özgür olmaları. Çünkü özgür olduktan sonra her şey güzel. Gözlerini bak görmeye geldim. Bu hayat sözlerinde gül olup yeşermeye geldim. Eren, güzel bir sohbet oldu. Bir gencin gözünden göçü ve yurt dışında yaşamanın ne olduğunu konuşmuş olduk. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Beni konuk aldığınız için bence de çok keyifli bir sohbet. Bundan sonraki hayatında sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Başarılı olacağından da eminim. İnşallah. Sevda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Sevda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Yanar içim senden öteye yer yok. Yanar gözlerim, bakamam gözlerine. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne